Berna savaş çıktı. Dedim nasıl? Dedi bak haberlere. Ben böyle bir kaldım. Sonra dedim ki Samira'ya, Samira ciddi mi sence? Yani devamı gelir mi? Samira bana böyle bir baktı, dedi ki evet Berna bu ciddi. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere İran'da savaş başlamışken ben İran'daydım. İran'dan acil çıkış yaptım. Bunun öncesi nasıl oldu, nasıl İran'dan çıkış yaptım onu size anlatacağım. Yol güzergahını çekemedim. Zaten çok ciddi bir stresin içindeydim. O yüzden çekim yapmak benim için basit değildi. Zaten zor konuşuyordum. Çünkü ailemin İran'a girdiğimden haberi yoktu. Onlar anlamasın diye çok hızlı bir şekilde çıkış yaptım. O süreç benim için biraz stresliydi. Şimdi bu süreç nasıl oldu? Bu savaş haberini nasıl aldık? Size onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben İran'dayken Tahran'a gittim. Tebriz'e gittim ve İsfahan'a gittim. İsfahan'da Samira'nın yanına gittim. Ve daha öncesinde Türk Hava Yolları'nın çalışanlarından birinin eşiyle sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Ama yani o geldiğinde İsfahan'a, ben İsfahan'dan çıkmıştım. Sosyal medya üzerinde tanışıyorduk ve onun evine misafirliğe gittik Samira'yla. Samira'yla da tanışıyorlardı. Sonra biz ona gitmiştik, misafiri olduk. Sonra Samira'nın evine geçtik. Orada otururken Samira'ya dedim ki ya Samira dedim şimdi değil ama dedim daha sonra işte Saraga Seyit köyüne gidemedim, içimde kaldı. Oraya gitmek istiyorum. Bir dahaki geldiğimde oraya gidelim dedim. Samira da dedi ki bu arada Samira oradan 2 gün önce dönmüştü. Daha yeni tur götürmüştü oraya. O da şey dedi hadi kalk gidelim. Ben dedim tamam gidelim. Şimdi benim yükselenim yay, Samira'nın da burcu yay. Yani zaten hep Samira ile böyle geziyorduk. Hadi şuraya gidelim gidelim. Kimse de yok ya ne işimiz var demiyordu. Gidelim mi gidelim. Hemen gidiyorduk. Sonra dedim tamam hazırlanalım gidelim. Samira dedi ki gece yola çıkarız. Gece 3.30'da yola çıktık. Taksi kiraladık. Bir yere kadar gittik. Oradan sonra da köyden birisi geldi bizi aldı. Yol güzergahı uzun biraz. Bu arada oradan video çektim. Hem yol güzergahından hem de köyden. Şu an o videoları paylaşamadım. Sebebi ise hafıza kartım Samira'nın evinde kaldı ve Samira şu an evinde değil, memleketlerinde. O yüzden o hafıza kartına ulaşamadığım için o videoyu çok daha sonra size paylaşacağım. O videoda çok güzel, beğeneceğinizi de düşünüyorum. Zaten İran'ın en ilginç köyü olarak geçiyor orası. Güzel bir Lur köyü. Her neyse Samira ile gittik. Normalde orada biz kalacaktık. Ama işte ben gezdim, çekim yaptım, döndüm kalacağımız yere. Samira dedi ki gördüm Berna köyü, kalmamıza gerek var mı? Bu arada Samira'nın içine bir kurt düşmüş. Böyle kendini iyi hissetmiyormuş. Samira'nın da bu arada hisleri de çok güçlüdür. Dedi ki dönelim mi? Dedim tamam dönelim. Sonra Samira ile yola çıktık. Köyden bizi götüren kişi götürdü. Birkaç saat yolumuz sürdü. Oradan da köye gittiğimiz taksiciye haber verdik. O da bizi oradan aldı. Eve götürüyor. Bu arada yol çok uzun sürüyor. 6-7 saat sürüyor da herhalde yani yakın bir mesafede değildi. Ben yolda giderken işte bir süre internetimiz yok zaten haber alamıyoruz. Sonra ben yolda giderken internet gelince İran'a gelen bir arkadaş vardı. Kendisi sosyal medyada aktif birisi. Paylaşım yapmış. Acil çıkış yapıyorum İran'dan diye. Çıkıyor. Dedim ki daha yeni geldin nereye gidiyorsun? Bana haber atmış. İşte savaş çıkacağına dair. Savaş çıkacak. Ben havalimanına geçiyorum sen de çabuk gel. Dedim ya dedim her zamanki halleri bunlar böyle didişiyorlar. Hiçbir savaş falan olmuyor dedim. Sen git dedim. O dedi ki lütfen sen de gel. Dedim yok dedim biz alışkınız. Ben 8 yıl İran'da yaşadım. Gündem hep bu çekişmeleriyle dedim. Yani benim için anormal bir durum değil bu. Sonra arkadaş gitti. Biz de eve gittik. Uyuduk. Yani arkadaşın İran'dan çıkışıyla İsrail'in İran'a saldırması bir olmuş. Sabah saat 7 idi. Samira beni uyandırdı. Dedi ki Berna savaş çıktı. Dedim nasıl? Dedi bak haberlere. Ben böyle bir kaldım. Sonra dedim ki Samira'ya, Samira ciddi mi sence? Yani devamı gelir mi? Samira bana böyle bir baktı, dedi ki evet Berna bu ciddi. Çünkü Samira'nın hisleri çok güçlü ve Samira'nın hislerine de güveniyorum. Çünkü bazen işte atışıyorlar, bir kere atıyor o da atıyor bitiyor. Sonra Samira bunu deyince olayın ciddiyetini
fark ettim. Valizimi topladım. Şimdi o İsfahan'dan arkadaş olduğum bir Türk kadından bahsetmiştim ya size, hemen ona mesaj attım. Ona dedim ki ben İran'dan çıkacağım. O dedi ki ben de çıkış yapacağım. Benim aldığım uçak firması bu dedim. O da dedi ki biz şununla gideceğiz. Sonra değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi diye düşünürken bileti hava sahası kapandı. Ve ona mesaj attım. Hava sahası kapandı. Ben karayoluyla çıkıyorum. İstersen benimle gel. Ve ona biraz daha gelmesi gerektiğini de söyledim. O biraz tereddütte kaldı. İşte hiçbir zaman karayoluyla çıkış yapmamış. Güvenlik açısından korkuyordu. Ona dedim ki merak etme, bu İran'da bir sorun olmaz karayoluyla çıkış yaparken ve bizi bırakacak kişi de güvenilir birisi. O dedi ki böyle savaş durumlarında işte yol kesiliyor, şu oluyor, bu oluyor dedi. Dedim ona İran'da böyle şeyler olmaz. Sen merak etme, bana güven çünkü ben bu yol güzergahını da çok gittim. Şimdi benim stresim sadece şuydu. Yol güzergahı düşündüğümüzden de uzun sürebilir. Çünkü benzin sorunu var. Savaşın başlamasıyla herkes benzin istasyonlarına gitmişti. Ya biraz daha insanlar işte etraftaki köyüne, bağına gidiyor. Biraz daha yani savaş alanından uzaklaşmak için. O yüzden bir benzine akın ediyorlar. Ve saatlerce 5 saat, 6 saat insanlar benzin sırası bekliyor. Bu arkadaş ikna oldu. Benimle yola çıktı. Her neyse Samira ile vedalaştık. Değişik bir vedalaşma oldu ama derim ki tekrar görüşeceğimize eminim. Samira ruhen çökmüştü. Çünkü Samira zaten zorlu bir süreçten geçiyordu ve böyle bir şey de olunca onu çok etkiledi. Çünkü Samira'nın babası askeri pilottu ve onun çok fazla yaşanmış travmaları olduğu için Samira'yı bu savaşın etkilemesi çok normal. Yani çok daha ağır etkiledi. Benim İran'dan çıkış yapmam gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye kalmadın arkadaşının yanında? Şöyle bir sorun var. Benim yerim yurdum yok artık İran'da. Ne evim var, ne orada işim var. Elimde sadece nakit param varsa onu kullanabilirim ve kimse bana para gönderemez orada. Çünkü İran'da ambargo var. Yani elimdeki parayı kullandım ve bitti, artık yüküm insanlara. Zaten böyle bir süreçte insanlar stresi yaşarken bir de benim stresimi yaşamamalı ve benim de bir ailem var. Benim merak eden bir ailem var. Zaten ablamlar öğrendikleri an bu haberi direkt beni aradılar. Çabuk İran'dan çık dediler. Ve sonrasında o gün işte sabah annem beni aradı. Dedi ki sen neredesin? Sen İran'da mısın dedi. Büyük bir ihtimal ablamlar söyledi ona. O çünkü bilmiyordu. Dedim ki merak etme. Böyle konularda da biraz soğukkanlı bir karakterimdir. Oğlak burcuyum. Böyle kaos zamanlarında biraz iyi idare edebiliyorum diyebilirim. Soğukkanlı davranıyorum. Derim ki merak etme, hemen çıkıyorum. Bir sorun yok. Öyle düşündüğünüz gibi bir savaş ortamı yok. Şöyle, benim ailem çünkü savaş görmediği için savaşın nasıl olduğunu da bilmiyor. Yani nokta atışı yapılıyor ama haberlere yansıyan görüntülerle insanlar sanki tamamen her yerin ateş alanı olduğunu düşünebiliyor. Aslında öyle olmuyor. Evet, böyle bu durum. Sonra yola çıktık bu arkadaşla. Yol güzergahında düşündüğümüzün aksineydi. Biz yollar doludur sandık, trafik olur sandık, yollar bomboştu. Hatta ilk Netenz'de patlama yapılan yer mesela yol kapatılmıştı, oraya gidiş yasaktı. Yolda giderken işte sağ olsun taksici dedi ki ben dün geceden depoyu doldurmuştum, şimdilik benzine ihtiyacımız yok. Yol güzergahında gittik, giderken boş benzinlik gördük ki adam da şaşırdı. Mümkün değil şu dönemde boş benzin istasyonu görmek. Dedim ki Allah bize yardım ediyor giderken. Çünkü ben onun stresini yaşıyordum. Dedim ki o şimdi bu sıcakta 5-6 saat benzin sırası beklemek zorunda kalacağız. Bunu düşünüyordum. Beklemedik. Ve sonrasında sınıra vardık. Sınıra vardığımızda da sınır kalabalık değildi. Normal birkaç tane İranlı vardı çıkış yapan ama onlar da savaştan kaçan bir tipler değil yani. Zaten programlarında varmış da çıkıyormuş gibi bir profildeydi. Zaten ben bu savaş olduğunda Türkiye'de şey sandılar, İranlı akını olacak Türkiye diye. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü İranlılar savaştan kaçmazlar. Tam tersine Türkiye'de olan İranlılar kendi ülkelerine giriş yaptılar. Nasıl diyoruz ya Türkler kaçmaz savaş olduğu zaman. Aynı şekilde İranlılar da öyle. İranlılar da kaçmazlar. Zaten yıllarca bu çekişmelere alışmış insanlar. Alışmışlar yani devamlı savaş olacak, savaş olacak ki bu İran'ın yükünü ben de taşıyordum. Yani o psikolojiyle ben de orada yaşadım 8 yıl. Değişik bir psikoloji, çok ilginç.
Ve benim mesela İran'da yaşadığım bir olay var, onu anlatayım size. Ben İran'dayken İran'da benzin pahalanıyor, halk sokağa dökülüyor, orayı burayı yakıp yıkıyorlar, güvenlik sorunu oluşuyor ülkede ve sonra benim yaşadığım mahallede iletişim binası vardı, orayı yakıyorlar, telefon hattı, internet, her şey kesiliyor. Ev interneti de kesiliyor. Bir ay ben ailemle iletişim kuramamıştım. Ailem beni öldü sandı. Ve düşünsenize, ben böyle bir şeyi de tecrübe etmiş birisiyim. Ben kendimden ziyade annemin yaşadığı o buhranı düşünüyorum. Çünkü annem zaten ben İran'dayken de beni çok kafasına takıyordu. Ve şimdi baktığımızda düşünsenize, ben ülkede savaş var. Oraya herhangi bir bağım yok şu anda. Ve ben oradayım. Yani bu annem için de ağır bir durum olacaktı. O yüzden çıkış yaptım. Yoksa zaten devamlı kaosun içindeyim, yani devamlı her an her şey olabilecek ülkelerdeyim. Yani o psikolojiye de alışmış bir karakterim aslında. Her neyse, burası böyle. Bu süreçte ülkeden çıktım, Iğdır'daydım bir süre. Sonra ben psikolojikmen çok çöktüm. Çünkü Samira çok etkilendi. Benim direkt irtibatta olduğum kişi Samira'ydı. Ve İran'ın birçok yerinde arkadaşım var. Çevrem çok geniş. Benim en yakın dostlarım İranlı. Genel olarak yani Türkiye'den de var ama İran'dan daha fazla. Düşünsenize, her bölgede bir yakın dostunuz var ve onun şehri bombalanıyor. Benim psikolojide alt üst olmuştu. Bir süre kendime gelemedim. Daha doğrusu savaş bitene kadar ben kendime gelemedim. Savaşın bitmesiyle ruhen düzelmeye başladım. Çünkü bir ara irtibat kesildi tamamen. Çünkü İran'da şey dediler, WhatsApp'ı şunu bunu silin, İnternet milli olacak. Sanırım siber saldırı oluyormuş. O yüzden WhatsApp'ları silmelerini istemişler. Benim irtibat kesildi. Psikolojikmen alt üst oldum. Şöyle, biliyorum başlarına bir şey gelmediğini ama onun psikolojisi de kötü. Yani çünkü biliyorum onlar iyi değil. Böyle benim için zorlu bir süreçti. Kendime yeni yeni geliyorum. Daha iyi olurum inşallah. Çok etkiledi beni. Bu kadar etkilenebileceğimi düşünmemiştim. Biraz ben soğukkanlı ve güçlü bir karakterim ama bu sefer yıkıldım. Çok ağırdı benim için. Nazar değdirdim herhalde ya. Bir soğukkanlılığımı çok söylüyordum. Herkes bana şeydi, Berna mesela kötü haber aldığında bile en sağlam durandır, yani etkilenmez öyle kolay kolay. Nazar değdi. Etkileniyorum artık. Ben değişik bir karakterim var. Her şeyin zıttı var bende. Hem çok soğukkanlıyım, hem çok duygusalım, hem çok merhametliyim, hem daha sert olabiliyorum. Değişik. Yani bütün her şeyin zıttı da var bende. Aynı anda yaşayabiliyorum. Mesela diyelim bir yönetici olayım. Ya diktatör olurum ya da herkesin razı olduğu bir yönetici olurum. Yani iki karakter de var. Ya diktatörümdür ya da herkesi razı eden birisiyimdir. Bilmiyorum niye böyleyim. Öyle. Bu süreci de size kısaca anlatmak istedim. Bundan sonraki rotam neresi olur? Büyük bir ihtimal Van olacak. Van'da Samira ile görüşeceğiz. Yani ruhen iyi değil. Ona dedim ki gel görüşelim. Biraz kendini toparla. O bana sen gel dedi ama dedim ki ben şimdi karayoluyla gelirsem pasaportuma mühür vuracaklar. Pasaportuma mühür vurulsun istemiyorum. Çünkü Avrupa'ya gittiğimde sonra sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şimdi İran'a havayoluyla girerseniz mühür vurmuyorlar. Havayoluyla girip karayoluyla çıkarsanız mühür vurulmuyor ama karayoluyla girerseniz mührü vuruyorlar. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde İnşallah bir sonraki rotam Van olur. Van'da da Samira ile çekim yaparım. Size de nereleri gezdik, neler var onları göstermeye çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.